Merhaba. Anlatmam istenilen örgülerden bir tanesi de altıgen hırkaydı. Bugün size onun anlatımını yapacağım ve birinci bölümden başlayacağız. İlk bölümde iki tane altıgen parça hazırlayacağız. Zaten mantığı iki tane altıgen parçanın birleştirilip kol ve bedenlerinde örülüp etek kısmının bir hırka elde edilmesi. Biz de birinci bölümle parçaları hazırlayarak başlayacağız. Videonun içerisinde beden ayarlamasını nasıl yapacağımızı tek tek anlatacağım. Instagram'da da paylaştığımda hep bir yazılı tarifini paylaşıyorum. Sizinle de paylaşacağım ve o yazılı tarife göre ilerleyeceğiz. Ben bu hırkada 3 milim tığ ve 5 yumak Alize Cotton Gold 67 numara mum ışığı rengi kullandım. Bu benim kullandığım yetişkin beden ölçü tablosu. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Buradaki hırka eni 51 santim, 38-40 bedene oluyor. Bedeni nasıl ayarlayacağımızı video içerisinde dediğim gibi anlatacağım. Size anlatacağım hırka içinde aynı rengi ve tığ numarasını kullanıyorum. Ben bir parçasını hazırladım. Sizinle ikinci parçasını hazırlayacağız. Dediğim gibi altıgen hırka zaten adından da belli olduğu üzere iki tane altıgen parçadan oluşuyor. Burada birinci sırada ister sihirli halka ile başlayarak isterse 4 tane zincir çekip ilk zincire kaydırarak bir tane halka oluşturacağız ve halkanın içerisinde arada bir zincirle 6 tane üçlü grup yapacağız. İpimi yumağın iç kısmından çıkardım. Ve ipimi alıyorum. Parmağı dolamadan örmek istiyorsanız benim gibi tekrar gösteriyorum. Yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından, işaret parmağın üzerinden alıp iki parmağımla tutuyorum. Ve artık ben ördükçe ipim gelmeye devam ediyor. İpimi aldım. 4 tane zincir çekiyorum. Dört tane zincir çektim. İlk zincire geldim ve kaydırdım. Bir tane halka elde etmiş oldum. 3 zincir çekiyorum ve oluşturduğum boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Dediğim gibi sihirli halkayla da başlayabilirsiniz. Ama koltuk altının açılmaması için zincirle de başlayabilirsiniz. Araya bir zincir çektim. Halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 3 tane ikili trabzanlardan 6 tane olacak ve arada bir zincir çekeceğiz. Son gruptayız. Üç tane daha ikili trabzan yaptım. Ve 6'ya tamamladık. Tığın başına doladım. Burada çektiğim 3 zincir var. Zincirin tepesine geliyorum. Ve bir tane tekli trabzan yapıyorum. Bununla buradaki bir zincirlik boşlukları
elde etmiş olduk. Tekrar göstereyim. Sıra sonundayım. Herhangi bir zincir çekmedim. Tığın başına doladım. 3 zincirin tepesine tekli trabzanla kaydırıyorum. Hepsini tek de çekiyorum. İlk sıranın sonunda tek trabzanla zincirin üzerine kaydırdık. Burada artık ikinci sıradayız. 3 tane olan trabzan sayımız yukarıda 7'ye çıkacak. Tek trabzanla kaydırmıştım. 3 tane zincir çekiyorum ve oluşturduğum bu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani köşeye 2 tane ikili trabzan yapmış olduk 3 zincirle birlikte. Şimdi trabzan üzerine trabzan örüyoruz. 3 tane trabzanımız vardı altta. Üçünün de üzerine trabzan örüyoruz. Yine bir zincirlik boşluktayız. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Aşağıda 3 tane olan trabzan sayısı yukarıda 7 taneye çıktı. Bu köşede 2 tane trabzan yaptıktan sonra araya 2 zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Köşeler hep böyle devam edecek. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bir zincir boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çektim. Aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir kenarı daha göstereyim. Trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Köşeye geldim. Bir zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Trabzan üzerine trabzan, köşelere 2 tane trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane trabzan olarak devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonundayım. Köşeye 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Trabzan üzerine trabzan yaptım. Ve burada 5 tane trabzanım olmuş oldu. Bunu 7'ye tamamlayacağız. Bu köşede sadece 2 tane trabzan yapmıştık. Aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böylece bu sırada tüm trabzan sayısını kenarlarda 7'ye tamamlamış olduk. Aşağıda tekli trabzanla kaydırmıştık. Artık buradan sonra hep ikili trabzanla kaydıracağız. Tığın başına doladım. Zincirin tepesine geliyorum. 3 tane ilmeğim var. İkisini birlikte aldım. Buralardaki 2 zinciri ikili trabzanla sağlamış olduk. İkinci sıramız da bitti. Gördüğünüz gibi burada trabzan sıraları ve boşluk sıraları var. Trabzanlar hep ön yüzde örülecek. Boşluk sırası öreceğimiz zaman hep örgümüzü ters çevireceğiz. İlk 2 sırayı ördük. Artık 3. sırada boşluk sırasındayız. Trabzanları ön yüzde ördüm. Şimdi boşluk sırasındayız ve örgümü
çeviriyorum. Bu ipi koparmayın ki ön arkası zaten belli, ama ilk yeni başladıysanız size yardımcı olacaktır. Tersi ipin olduğu taraf. Örgümü çevirdim. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirden sonra ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapacağız. İlk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Burayı detaylı anlatıyorum ki ben ilk de yanlışlıkla boşluğa batmışım. Hep boşluk sırası çoğalmış ve örgüm yamuk olmuştu. O yüzden burayı detaylı anlatıyorum. Benim yanlış yaptığım yerlerde siz de yanlış yapmayın. 4 zincirle yükseldikten sonra her boşluk sırasında ilk trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir çektim. Aşağıdan bir tane trabzan atlıyorum. İkincisine trabzan yapıyorum. Burada boşluklar oluşturacağız. O yüzden bir zincir çekip bir trabzan atlıyoruz. Yine bir zincir çektim. Aşağıdan bir trabzan atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Sıra sonundaki trabzanın üzerine geldim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Köşedeyim artık. Köşenin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Biz köşelerde ne yapıyorduk? 2 zincirlik köşe boşlukları oluşturuyorduk. Şimdi onu yapacağız. Araya 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Bu bizim köşe boşluğumuz. 2 zincirlik köşe boşluğumuz. Tekrar bir zincir çektim ve yine ilk yaptığım trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Alttan bir trabzan atlayıp ikincisine trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. İlkini atlayıp ikincisine bir tane trabzan yapıyorum. Hep ikili trabzanlarla ilerlediğimiz için sürekli ikili ikili dememek için sadece trabzan olarak anlatacağım. Bir zincir çektim. Aşağıdan bir trabzan atladım. İkincisine bir tane daha trabzan yaptım. Köşedeyiz. Köşeden yapıyorduk. Bir tane daha zincir çekip bir tane ikili trabzan yapıyorduk. Köşe boşluğumuzu yapıyoruz. 2 zincir çektik. Aynı boşluğa bir tane trabzan yaptık. 2 tane köşe arasında, 2 zincirlik köşe arasında 5 tane bir zincirlik boşluk var. Özellikle yazılı şekilde de sayıları verdim ki ilk sıralarda yanlış yapmayalım. Üst sıralarda fark edip sökmek zorunda kalmayalım diye. Bir kenar daha yapalım. Köşeden sonra bir zincir çekiyorduk ve ilk trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorduk. Sonrasında bir zincir çektik. Bir trabzan atladık. Bir trabzan yaptık. Bir zincir, bir atla, ikincisine trabzan. Son trabzan üzerine de trabzanımı yaptım. Köşe boşluğuna bir tane daha bir zincirlik boşluk yaptım. 5 taneye tamamladık. Bir zincirlik boşluklarımızı 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki artık köşe yapacağım. Araya 2 zincir ve aynı boşluğa bir tane trabzan. Şöyle göstereyim tekrar. Örgümüzü ters çevirdik. 4 zincir çektik. Ve ilk yaptığımız trabzan tepesine trabzan yaptık. Araya bir zincir çekiyoruz. Alttan da bir tane trabzan atlıyoruz. Köşeye geldiğimizde bir tane daha bir zincirlik boşluk yapıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Ve köşe boşluğu oluşturuyoruz.
2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyoruz. Her 2 zincirlik köşe boşluğunun arasında 5 tane bir zincirlik boşluk olacak. Dediğim gibi burası benim ilk yaptığımda hata yaptığım bölümdü. O yüzden tek tek anlattım ki siz de sonrasında sökmek zorunda kalmayın. Aynı anlattığım şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Eliniz alıştığında zaten sonrasında yazılı tarife bakmaya bile gerek duymayacaksınız. Sıra sonundayım. Son trabzanın üzerine de bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Son trabzandan sonra köşe boşluğuna bir tane daha bir zincirlik boşluk yapıyorduk. Onu da yaptım. Bir zincir çektim. Köşe boşluğuna bir trabzan daha yaptım. Sıra sonunda tığ ipimi doladım. 4 tane zincir çekmiştim ve aralarda bir tane bir zincirlik boşluk var. Üçüncünün tepesine ikili trabzanla kaydırıyorum. Hem burada 2 zincirlik köşe boşluğumu yapmış oldum, hem de burada bir zincirlik boşluğum oluşmuş oldu. Dediğim gibi boşluk sırasını ters yüzde örüyoruz. Üçüncü sıramızda ters yüzde boşluk sırasını ördük. Şimdi dördüncü sıradayız. Köşelerde gördüğünüz gibi değişen hiçbir şey yok trabzanlarda. 2 tane trabzan, araya 2 zincir ve 2 trabzan. Burada 7 olan trabzan sayısı burada 15 tane olacak. Toplam hepsinde 90 tane olacak. Ters yüzünde 3. sıramızı bitirdik. Trabzan sıralarını ön yüzde örüyorduk. Örgümüzü tekrar çevirdik düz yüze. Düz yüzde 3 tane zincir çekerek başlıyoruz. Oluşturduğumuz köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptım. Bu zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Tekrar devam ediyorum. Burada trabzan üzerine trabzan, boşluğa trabzan ve trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyoruz. Trabzanın üzerine bir tane trabzan, boşluğa geldim, bir tane trabzan. Son trabzandayım. Trabzanı ördüm. Artık burada 2 zincirlik köşe boşluğundayız. Köşelere ne yapıyorduk? 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Bu sıradaki köşe boşluğumuzu da oluşturmuş olduk. Trabzan üzerine trabzan, boşluğa trabzan, trabzan üzerine trabzan olarak köşeye kadar devam ediyoruz. Bütün örgünün mantığı bu şekilde devam ediyor. Sonrasında sizi zorlayacak hiçbir tarafı yok. Son trabzan üzerinde trabzanımı ördüm ve burada 2 zincirlik köşe boşluğundayım. Köşeme de 2 tane trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane trabzan yaparak
köşe boşluğumu oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar trabzan üzerine trabzan, boşluğa bir tane trabzan, köşelere de 2 trabzan, araya 2 zincir ve 2 trabzan olarak devam ediyoruz. Son trabzan üzerine de trabzanımı yaptım. Köşe boşluğuna 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonunda 3 zincirin üzerine ikili trabzanla kaydırıyorum. Trabzan sıramızda böylece ön yüzde bitmiş oldu. Beşinci sıradayız ve dediğim gibi boşluk sırasını ters yüzde örüyoruz. Örgümü döndürdüm. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirden sonra ilk yaptığım trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. 3. sıradaki gibi devam ediyoruz. Araya bir zincir, aşağıdan bir tane trabzan atladım. İkincisine trabzan yaptım. Araya bir zincir, bir trabzan atla, bir tane trabzan yap. Köşeye kadar bir zincir çekip aşağıdan da bir tane trabzan atlıyorum. Son trabzanın üzerine de trabzanımı yaptım. Sonrasında buradaki köşe boşluğuna bir tane daha bir zincirlik boşluk yapıyorum. Bir zincir çektim. Köşedeki boşluğuma bir tane trabzan yaptım. Sonrasında 2 zincirlik köşe boşluğunu oluşturacağım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Köşe boşluğundan sonra ilk trabzanın üzerine batarak devam ediyoruz. Arada bir zincir ve aşağıdan bir tane trabzan atlıyoruz. Bir de yanlış yaptığınızı nereden anlayabilirsiniz? Ördünüz. Bu son trabzanınız burada aşağıdaki son trabzana denk gelmedi. Önüne geldi. Demek ki bir yerde hata yapmışız demektir. Köşeye ne yapıyoruz? Bir tane bir zincirlik boşluk yapıyoruz. Bir tane de 2 zincir yapıp köşe boşluğu oluşturuyoruz. Bir zincirlik boşluğumu yapayım. 2 zincir çektim ve bu sefer de köşe boşluğu oluşturdum. Köşede 2 tane boşluğum var. Biri bir zincirlik, biri de 2 zincirlik köşe boşluğu. Köşe boşluğundan sonra trabzan üzerine battım. Arada bir zincir ve bir trabzan atlayarak anlattığım gibi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Boşluk sırasının mantığı ve trabzan sıralarının mantığı artık hiç değişmeyecek.
Sıra sonunda son trabzanın üzerine de bir zincirlik boşluğumu yaptım. Bir zincir çektim ve köşe boşluğuna bir tane trabzan yaptım. Tığın başına doladım. 4 tane zincir çekmiştik. Üçüncüsünün içine bir tane ikili trabzan yaptım. Ve köşe boşluğunu oluşturmuş oldum. Burada tekrar göstermek istiyorum. İlk sırada 18 tane trabzanımız var. İkinci sırada toplam 42 tane trabzanımız var. Boşluk sırası yaptık. Üçüncü sırada 36 tane boşluğumuz var. Yeni başlıyorsanız ya da yeni başlamıyorsanız bile trabzanlarda dediğim gibi yanlış yerlere batmanız olduysa bir hata vardır. İlk sıralarda saymanızda fayda var. Dördüncü sırada trabzan sırası yaptık. Bir kenarda 15 tane trabzanımız vardı. Toplam 90 tane trabzanımız var. 5. sırada arkayı çevirdik. Yine boşluk sırasında boşluklarımızı ördük ve 5. sırada da toplam 60 tane boşluk sırası var. Dediğim gibi ben zaten bilgisayara yazdığım şekilde de size paylaşacağım. Örgümüzün ters yüzünde boşluk sırasını bitirdik. Örgünün önünü çeviriyorum. Trabzan öreceğimiz için 3 tane zincir çektim ve köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptım. Yine trabzan üzerine trabzan, boşluğa bir trabzan olarak devam ediyoruz. Köşelere 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ben size anlattığım gibi ön yüzde trabzan sırası, arka yüzde boşluk sırası yaparak 20 sıra ördüm. 20 sırada ulaştığım ölçü 22 santim. Bu bizim aslında kol genişliğimiz. Birinci bölümde biz kol genişliği, kol oluşturuyoruz. Herhangi bir kenarı aldım, ikiye katladım ve kolumu oluşturdum. Bu noktada ne kadar fazla sıra sayısını artırırsam kol genişliğimi de o ölçüde çoğaltmış olurum. 21-22 santim benim diğer hırkalarda da kullandığım kol genişliği. Bu köşeleri karşılıklı işaretleyicilerle ya da iple birbirine tutturun. Kolunuza geçirin, kendiniz de yapıyorsanız. Koltuk altı kısmı kasıyorsa, kolunuz kasıyorsa 2 sıra daha devam edersiniz. Giydiniz, tekrar kasıyor, 2 sıra daha devam edersiniz. 2 sıra yapıyorsunuz ki trabzan sırasında bitsin ve ikinci bölüme devam edebilelim. Ne kadar sıra örersek örelim hep trabzan sırasında bitiriyoruz. Onun dışında kolunuza geçirmediğiniz herhangi bir çok kullandığınız, sevdiğiniz hırkanın üzerine koydunuz. İkisi de eşit oldu, kolu aynı oldu. O noktada bırakırsınız. İkinci bölüme geçersiniz. Dediğim gibi aynı denk gelmiyor. Aşağıdan hırkanız gözüküyor hala. Demek ki yukarıdaki hırkanız küçük. 2 sıra ya da 4 sıra ne kadar gerekiyorsa o kadar daha örersiniz. Dediğim gibi bu ilk bölüm kol için gerekli olan bölüm. Sonrasında bir de şunu söyleyeyim. 2 parçada da son sırada ip değişikliği yaptım. Yani bir parça için bir yumak gidiyor. Şöyle de göstereyim. Yumağın son sırada açtım ikisinde de. Birinci bölüm aslında bizim altıgen parçalarla kol oluşturma bölümümüz. Sonrasında bu iki kenar ve bu kenar iptal olacak. Kalan üç kenardan beden genişletme yaparak devam edeceğiz ikinci bölümde. Siz de istediğiniz kol genişliğine ulaşana kadar parçalarınızı örün.
İkinci bölümde hırkamızı genişleterek ve birleştirerek örgümüze devam edelim.